Hayatını komple değiştirmeye hazır mısın? Çünkü bu videoda anlatacaklarım İspanya'yı kafandaki güneşli tatil ülkesinden çıkarıp kurulabilecek gerçek bir hayata dönüştürecek. Kiralar, vizeler, iş bulma, sağlık sistemi, eğitim hepsini konuşacağız. Özellikle son dönemde çok konuşulan İspanya'dan ev alıp oturum alma meselesini gerçekten nasıl işlediğini de anlatacağım. Yani bu videoda ne kocaman bir reklam ne de abartılı bir hayat satışı. Gerçekten merak ediyorsan devam et. Çünkü sonuna kadar izleyenler için ciddi bir sürpriz var. Öncelikle şunu söyleyeyim. İspanya Avrupa'nın en yüksek yaşam kalitesi sunan ülkelerinden biri. Güneş, deniz, yemek kültürü, sosyal hayat. Bunlar sadece turistik klişe değil. Gerçekten günlük yaşamın bir parçası. İspanya ucuz mu sorusuna gelince 2026 itibariyle net bir şey söyleyeyim. Artık Türkiye'den bakıldığında özellikle barınma konusunda ciddi biçimde pahalı. Almanya ya da Hollanda ile kıyaslandığında ise hala dengeli. Yani Avrupa ortalamasının altı demek doğru. Ama ucuz ülke demek artık yanlış. Peki neden bu kadar çok insan göç etmek istiyor? Çünkü İspanya size bir şey sunuyor. Akdeniz iklimiyle güneşi, sosyal bir yaşam temposunu, iyi bir sağlık ve eğitim sistemini ve üstüne üstlük Avrupa'nın tam ortasında olmanın getirdiği özgürlüğü. Kalacak mısın? Bu para ve beklenti dengeni ne kadar iyi kurduğuna bağlı. Ama önce iş ve para meselesine girelim. Çünkü İspanya'da yaşamanın en temel sorusu şu: nasıl para kazanacaksın? İspanya iş piyasası özellikle yabancılar için kolay bir yer değil. Bunu dürüstçe söylemek lazım. Turizm, yiyecek, içecek, inşaat ve hizmet sektörü bu alanlarda iş bulmak daha kolay. Maaşlar bu sektörlerde aylık 1200 ile 1500 euro brüt bandında seyrediyor. Teknik işlerde, yazılımda ve uzmanlık gerektiren alanlarda ise tablo farklı. Aylık 2500 ile 3500 euro arasında çıkıyor. Ülke genelinde ortalama brüt maaş ise 2026 itibariyle aylık yaklaşık 2300 euro civarında. Buradaki önemli bir detay, İspanya'da 14 maaş sistemi var. Yani yılda 2 kez ekstra maaş ödeniyor. Biri yaz tatilinde, biri yılbaşında. Türkiye'den gelen biri için bu sistem başta şaşırtıcı geliyor. Dil meselesi de büyük bir faktör. Yerel iş piyasasına gireceksen İspanyolca şart. Uluslararası şirketlerde İngilizce yeterli olabilir. Ama yerel mesleklerde İspanyolca bilmeden çok zorlanırsın. Peki uzaktan çalışıyorsan? Orada çok farklı bir tablo var ve bu bizi doğrudan vize konusuna getiriyor. 2026 yılında İspanya'ya yerleşmek isteyen Türk vatandaşları için manzara köklü biçimde değişti. Yıllarca konuşulan Golden Vize yani 500.000 euro değerinde konut alarak oturma izni alma programı Nisan 2025 itibariyle resmen sona erdi. Artık bu yol kapandı. Peki 2026'da hangi yollar açık? Dijital göçebe vizesi şu an en popüler ve en erişilebilir seçenek bu. Aylık yaklaşık 2750 ile 3200 euro brüt gelirinin olması ve bu gelirin İspanya dışındaki işveren ya da müşterilerden kazanıyor olman yeterli. Türkiye'deki şirketine remote çalışıyorsun ya da global müşterilerin var. Bu vize tam sana göre. Türkiye'deki konsolosluktan başvurursan önce 1 yıllık vize alıyorsun, sonra İspanya'dan oturma iznine geçiyorsun. Eğer Schengen vizesiyle İspanya'ya girip oradan başvurursan direkt 3 yıllık oturma izni mümkün. Süreç 30 ile 90 gün arasında sürüyor. Beckham yasası sayesinde bu vizeyle ilk 5 yıl boyunca sadece İspanya'daki gelirinin üzerinden düşük sabit bir vergi oranı ödeyebiliyorsun. Bu ciddi bir vergi avantajı. Pasif gelir vizesi, emekli misin veya yatırım gelirin, kiracıların mı var? O zaman bu vize tam sana göre. Aylık en az 2400 euro pasif geliri kanıtlamanı ve İspanya'da ev kiralaman ya da satın alman yeterli. Burada dikkat, İspanya'da çalışma izni vermiyor bu vize, sadece oturma hakkı. Vatandaşlık yolu ne zaman açılıyor? Her iki vizede de yol aynı. 5 yıl sürekli ikamet süresiz oturma izni. 10 yıl yasal ikamet vatandaşlık başvurusu. Kısa bir yol yok ama izlenecek net bir yol var. Şimdi vizeyi aldın, İspanya'dasın. Peki nerede oturacaksın? Barcelona şehir merkezinde 1+1 daire için 2026 itibariyle 1200 ile 1400 euro bandında görüyorsun. Daha prestijli bölgelerde 1500 euroyu da geçebiliyor. Merkezden biraz uzaklaşırsan 950 ile 1100 euro aralığında bulman mümkün ama iyi evler çok hızlı gidiyor. Madrid'de durum benzer. Merkezi bölgede 1200 euronun altında neredeyse yok. Şehrin dışına doğru çıktıkça özellikle Getafe ve Leganés taraflarındaki kiralar biraz daha düşüyor. Oda kiralama, asgari ücretle çalışıyorsan ya da öğrenciysen en yaygın seçenek bu. Paylaşımlı evde tek oda için Madrid ve Barcelona'da aylık 450 ile 650 euro arası. Valencia, Sevilla, Granada, bana göre İspanya'nın ruhunu en iyi hissettiren şehirler bunlar. Kira fiyatları ciddi ölçüde daha uygun, yaşam kalitesi Madrid'den aşağı değil. Uzaktan çalışıyorsan bu şehirler çok daha mantıklı olabiliyor. İspanya'da ev kiralamak sandığından daha fazla sabır gerektiriyor.
Yabancı olduğunu duyan ev sahipleri zaman zaman tereddüt ediyor. Vatandaşlık numarası olmadan kontrat imzalamak zor. Bu kısmı sabırlı bir süreç olarak planlamalısın. Ama İspanya'da yaşamanın en çok göz ardı edilen konusu aslında sağlık sistemi. Ve bu gerçekten iyi bir haber. İspanya'nın kamu sağlık sistemi Avrupa'da kaliteli hizmet veren sistemlerden biri olarak öne çıkıyor. Oturma iznin varsa ve sosyal güvenlik sistemine dahilsen ücretsiz kamu sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorsun. Peki dijital nomad veya pasif gelir vizesiyle gelenler ne yapıyor? Sosyal güvenlik sistemine dahil değilsen İspanya'da genelde tam kapsamlı özel sağlık sigortası vize için şart oluyor. Bu sigortanın yıllık maliyeti kişi başı yaklaşık 800 ile 1200 euro bandında. Devlet hastanesine gidip uzun kuyruklar beklemek istemeyenler için zaten özel hastane kültürü de çok gelişmiş. Freelancer olarak çalışıyorsan otonomo kaydı yaptırıyorsun. Bu durumda sosyal güvenlik katkı payı aylık yaklaşık 294 eurodan başlıyor. Karşılığında hem çalışma hakkı hem de kamu sağlık sistemine erişime elde ediyorsun. Sistem karmaşık görünüyor ama özünde şunu söylüyor: biz sağlığınızı karşılarız ama önce sistemin bir parçası ol. İspanya uluslararası öğrenciler için giderek daha da çekici bir hale geliyor. Neden? Birincisi, İspanya'daki devlet üniversiteleri Avrupa ortalamasına göre oldukça düşük sayılabilecek harçlarla eğitim sunuyor. Özel üniversiteler daha pahalı ama gene de Batı Avrupa ortalamasının altında. İkincisi, İspanyolca öğrenmek isteyenler için bu ülke doğal bir laboratuvar. Günlük hayatta pratik yapma şansınız inanılmaz. Eğitim vizesi için başvururken İspanya konsolosluğu senden bazı şeyler istiyor. Kabul mektubu, yeterli finansal kaynak kanıtı, sağlık sigortası ve temiz sabıka kaydı. Tüm belgelerin apostil ve noter onaylı Türkçe-İspanyolca çevirisi gerekiyor. Öğrenciler için yaşam maliyeti de paylaşımlı ev ve dikkatli bütçeyle aylık 9 ile 1200 euro bandına çekilebiliyor. Ve eğitim vizesiyle gelip sonra çalışma iznine geçmek de mümkün. Bu geçiş oturma izni birlikte sürecin başlangıcı sayılıyor. Eğer güneşi seviyorsan, sosyal bir hayat istiyorsan, Avrupa'da olmak istiyorsan ve sabırlıysan evet İspanya sana göre olabilir. Ama bütçeni iyi planlamalısın. Özellikle ilk yıl beklenmedik masraflar karşına çıkacak. Bürokratik süreçler, kira, depozitolar, sağlık sigortası, dil kursu, bunların hepsi gerçek ve bunların hepsi para ediyor. İyi haber şu: 2026 itibariyle dijital nomad vizesiyle İspanya yolu Türk vatandaşları için çok daha erişilebilir. Uzaktan çalışıyor ve yeterli geliriniz varsa bu kapı açık. Bu videoyu beğendiysen altına yorum yazar mısın? Hangi şehri merak ediyorsun? Madrid mi, Barcelona mı? Ya da belki Valencia. Yazdıklarına göre ayrı bir video yapabiliriz. Kanalı da takip etmeyi unutma. İspanya dışında başka ülke rehberleri de geliyor yakında. Bir sonraki videoda görüşürüz.